Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 20 bin liraya oyuncu bilgisayarı toplayacağız. Bu video istek üzerine hazırlanmıştır. Şu anda da yorumu ekranda görüyorsunuz. Ayrıca bundan sonra bütün yorumlarınıza ekranda değineceğim videonun ilk girişinde. Sitemizin fiyatı 20.405 TL'dir arkadaşlar. Bu fiyat değişkenlik gösterebilir günden güne. Ve kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın diyorum. İlk parçamızla başlıyorum. Evet, ilk parçamız anakartımız. Ben bu anakartı biraz daha tercih edeceğim, onu söyleyeyim. Bir üst modeli tercih edebilirsiniz veya işte farklı sürümünü de tercih edebilirsiniz. Bu size kalmış ama ben bunu tercih etmeye devam edeceğim. Bu fiyat çünkü çok uygun şu anda. Bir de N11 üzerinden bir yorum gelmişti. N11 üzerinden alışverişte mağduriyet falan oluyor diye. N11 üzerinde aldığımda mağazalara çok dikkat ediyorum. Bildiğim mağazalar var. Oralardan genelde alışveriş yapıyorum. O yüzden N11'i dediğim gibi biraz dikkatli kullanmak gerekebilir bazen. Yani tabii kişiden kişiye değişir bu. Kendi şahsi fikrim bu benim. Evet, bir BIOS güncellemesi gerekli arkadaşlar. Gösterdiğim işlemciyi kullanmak için, fakat yorumlarda gördüm. Şu anda kullanacağım işlemciyi bu anakartta herhangi bir güncelleme gerekmeden de kullanabiliyorsunuz. 3600 MHz kadar da bir RAM desteği var arkadaşlar. Ayrıca 71 adet yorum var gördüğünüz üzere. Bunu zaten okumuştum, yani her videoda okumaya gerek yok, bunlar ayrı ayrı. Neyse, bir sıradaki parçama geçiyorum. Sıradaki parçamız Ryzen 5 5500. Yani işimizi görebilecek bir işlemci. Ne çok ne az, işimizi görür fazlasıyla, öyle söyleyeyim. Onun haricinde 7 nanometre üretim teknolojisini biliyorsunuz. Nanometre ne kadar az olursa o kadar iyi. 20 nanometre mi 10 nanometre mi, tabii ki de 10 nanometre. Boyut küçüldükçe, bununla ilgili bir video yapmam lazım, nasıl açıklayayım bilmiyorum ama böyle terimsel olarak anlamını biliyorum ama size böyle anlatamam arkadaşlar, böyle şey. Bununla ilgili gene bir video hazırlarım ben. Bunu da biz Garage Online'dan tercih ettik. Garage Online güvenilir bir sitedir arkadaşlar. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Zaten toplama sistemlerinin amacı budur. Farklı farklı yerlerden uyguna getirmek. Ben görüyordum arkadaşlar. Bir internet kafeye girmiştim. Ben hiç unutmam. Oturuyordum orada. Orada bir bilgisayarla uğraşan biri vardı. O internet kafenin sahibi zaten de uğraşıyordu, bir şeyler yapıyordu. Birisi gelmişti oraya. Bir annesiyle çocuk bilgisayar toplayacaklardı. Adam tamam dedi, toplayalım dedi hemen falan, işte neyse. Bir tane siteden, ama görmeniz lazım arkadaşlar, dolar üzerinden kur dönüyor. Oradan topladı. Hazır sistem, örnek veriyorum, 10 bin liraysa bu adam 17 bin lira topladı aynısını. Komisyon mu alıyor, ne yapıyorsa bilmiyorum ama çok rastlıyorum internet kafelerde böyle şeylere. O zaman da söylemiştim, farklı sitelerden al diye. Garantisi var mı falan filan, böyle saçma bir şey demişti bana. Oysa ki ben kendim bildim bile internetten sistem toplarım. Kendim de topladığım sistemi kullanıyorum Nasıl diyeyim sizlere. Biz de farklı bir şey kullansak tamam ama biz de size önerdiğimiz şeyleri kullanıyoruz arkadaşlar. Ondan ötürü internetten alışverişin bir tehlikesi yok eski oranla. Neyse arkadaşlar, sıradaki parçamıza geçiyorum. Sıradaki parçamız Patriot'un RAM'i. Bundan 2 adet alacağız arkadaşlar. 1038 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Evet, stokta sadece 1 adet kaldı. Bu niye bir oldu ya? Bunu ben güncellerim arkadaşlar. Bunun linkini güncellerim. Bu arada bütçesi olmayan bir tane alabilir. Sıkıntı yok. Bir tane de alsanız problem olmayacaktır. Bunun linkini biz bir güncelleyelim. Dediğim gibi normalde bir değil arkadaşlar. Bu tabi sistemi biraz önce hazırladık. Bazen böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. 539 değerlendirmesi var. Gördüğünüz üzere 6 Ekim 2023 tarihinde değerlendirilmiş. Tavsiye ederim. Tüm testlerden başarılı geçti diyeyim. Falan filan. Gördüğünüz üzere genel olarak yorumlar iyi. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, sıradaki parçama geçiyorum. Evet, sıradaki parçamız James Tank'in SSD'si, M.2 SSD'si. 512 GB'lık bir hafızası var. 2000'e 1500 okuma yazma hızı. Farklı bir şey de tercih edebilirsiniz. Gene bütçenizle alakalı bir durum bu. Onu söyleyeyim. Yorumlara gelecek olursak, yorumlara 4.8 puan. Genel olarak iyi. Öyle söyleyeyim. Kötü yorumları da bir okumak isterim ama ya. Evet, uygun fiyata düştüğünden dolayı satın aldım. Sonsuz kullandım demiş ama 4 vermiş . Onun haricinde kötü veren, evet, ürün fiyat olmaz ürünü, ama ben ne zaman ince aldım ürün indirime giriyor. Bu da farklı bir şey demiş gene. Kötü yıldız verenler de arkadaşlar memnun . Aslında bu komple 5 yıldız olmalı . Neyse. Sizlere tavsiyemiz budur. Dedim ama bütçenize bağlı. Normal gidip bir SSD de alabilirsiniz 500 liraya. Bunu da alabilirsiniz. Veya bir üstünü de alabilirsiniz. Daha hızlısını alma şansınız var eğer bütçeniz varsa arkadaşlar. Neyse, sıradaki parçama geçiyorum. Sıradaki parçamız ekran kartımız Galaxy'ın RTX 4060 8 GB 128 bitlik bir ekran kartı. Ben bu ekran kartının incelemesine bayağı bir baktım internetten. Araştırdım, bulamadım.
Hani bir videosu falan yok. Bu ekran kartı modelinin incelenmesi videosu. Yani hani yani RTX 4060 dolu internette incelemesi ama bu Galaxy bulamadım arkadaşlar. Tekrardan bir bakarım. Ama yani fiyat performans ürününe benziyor arkadaşlar. Hani yorumları da yok, yani yorum olsa gene bir şeyler diyebileceğim size, yani bir ekstra kendim yorum katabileceğim. Aynen dediğim gibi yorum yok. 2 yıl garanti var arkadaşlar. Bir adet DisplayPort, 2 adet HDMI girişi var. Onun haricinde DisplayPort 3 tane galiba ya. Aynen. Şurayı çözemedim ya, biraz karışık yazmışlar. Neyse. Evet, onun haricinde farklı bir diyeceğim bir şey yok. Yani bununla oynayamayacağınız oyunlar da yok arkadaşlar. Bütün oyunlar kaldır yani bu ekran kartı. Tabii ki de yani öyle oyunlar çıkıyor ki artık yeni ekran kartları bile ultra'da zorlanıyor. Yüksek çözünürlüklerde. Yani dediğim gibi işinizi her türlü görecektir ama böyle çok çok ütopik şeyler de beklemeyin arkadaşlar. Yani hani biliyorsunuz yeni seriler çıkacak. Bunlar da eskiyecek. Yani ondan dolayı hani ben bir ekran kartı aldım, ömrüm boyunca kullanırım gibi düşünmeyin hiçbir zaman. Tabi beklentinize bağlı, dediğim gibi yani gidip sürekli yeni çıkan oyunlar oynuyorsanız sisteminizi sürekli güncellemeniz gerek ama işte örnek veriyorum, ben CS:GO oynuyorum veya işte Valorant oynuyorum diyorsanız sürekli sıkıntı yok. Bunu alın, ömür boyu da kullanırsınız yani aşağı yukarı. Şimdi ömür boyu diyorum da 10-15 yıl önce çıkarır, öyle söyleyeyim, o da yani bence çıkarmaz. Neyse arkadaşlar, sıradaki parçama geçiyorum. Sıradaki parçamız ve son parçamız Venton'un RGB ATX Gaming kasası. FSP'nin güç kaynağı var içerisinde, 550 Watt 80 Plus. Yani kasa konusunda farklı bir şey de tercih edebilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem bu olacaktır ama çünkü kasayı şey yapmıştım. Başka bir kasa almıştım. Güncelledim sistemi. Şu anda bunu ekledim. Normalde farklı daha uygun bir kasa vardı. Fiyat da 18-19 bin liraya mı ne denk geliyordu ama dandikti yani. Bu biraz daha iyi ama farklı bir şey tercih edebilirsiniz dediğim gibi. Şöyle bir bütçe var ortada, 3000 liraya yakın bir bütçe var. Evet, güç kaynağı da şu arkadaşlar, FSP'nin 80 Plus 550 Watt'lık güç kaynağı gerçekten çok çok iyi. Bu arada bu sistem gaminggen.tr'den düzeltiyorum. Bu kasayı gaminggen.tr'den tercih ettik. Bu arada videonun süresine de baktım. Videomuzda 8 dakika olmuş arkadaşlar. Yani ortalama 8-10 dakika yazıyoruz videolarımızı sizler için. Dediğim gibi herhangi bir yani bir sorunuz olur teknolojiyle ilgili. Cep telefonu olsun, laptop olsun, bilgisayar olsun, ne olursa olsun her zaman sizleri kanalımda bekliyorum. Yorumlarda bekliyorum. Her yorumunuza da bak garanti veriyorum arkadaşlar. 5 dakika içerisinde cevap veriyorum. Yani hani hadi 15 dakikaya kadar bir limit tanıyın bana ama genelde 5 dakika içerisinde cevap veriyorum. Yorumlarınıza takip ediyorum. Yani sürekli güncelim. Öyle söyleyeyim. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Yorumlar atabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.